Yargıda katille ilgili ortaya çıkan bomba gelişme herkesi heyecanlandırdı ve yeni bölümde bu konuyla ilgili çok şaşıracağımız yeni olaylar yaşanacak. Ilgaz'ın bahsettiği katil kendisine aile kuruyor cümlesi ne demek? Bununla ilgili şaşkına çevirecek detaylar neler? Katil kim veya kimler? Birazdan tüm bunlardan, Pars'ın beklenmedik planından, şüpheli isimlerden ve Ceylin'in başına gelen bomba olaylardan bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Çetenin büyük patronu yani katil herkesle adeta zekice planlarla oyun oynamaya başladı. Başta Pars, Ilgaz ve Eren olmak üzere kimsenin elinde bir ipucu yok. Ancak Ilgaz'ın çözdüğü katil aile kuruyor meselesi olayı daha da ilginç hale getirdi. Peki katil aile kuruyor ne demek? Bu konuyla ilgili sır perdesinin arkasında neler var? İlk olarak bu konuyla başlayalım. Dikkatle dinleyelim çünkü çok önemli detaylardan bahsedeceğiz. Yeni bulunan kemiklerle beraber 2 sene önce aynı yöntemle öldürülmüş insanların olduğu ortaya çıktı. Söz konusu katil ailesini çok önceden kaybetmiş ve büyük bir psikopatlıkla beraber kendi ailesine benzettiği farklı bireylerden yeni bir aile tasarlayıp bunları aynı yöntemle öldürüyor. Hatta öldürmeden önce kurbanlarına kendi ailesinin kıyafetlerini giydiriyor. Neva'nın üzerinden çıkan kıyafetler bunu kanıtlamış oldu. Katil son olarak yine Neva'nın da içinde olduğu bir aile kurup onları da aynı yöntemle öldürdü. Fakat bu defa hayatta kalan biri oldu. O da Mehmetcan. Birazdan bu konuya geleceğiz. Evet, Ilgaz katilin izlediği yöntemi çözdü ve bu da demek oluyor ki katil tarafından 3. bir aile oluşturma dalgası daha gelecek. Bununla bağlantılı olarak ise Ceylin en büyük hedef kişi haline geldi. Şimdi gelelim bu konudaki şok detaylara. Katilin çetesiyle birlikte kurduğu ailede her defasında 2 erkek, 2 kadın ve 1 çocuk kurban seçilerek öldürülüyor. Ölümler buna göre uyarlanıyor. Ceylin hedef kişi olduğuna göre katili kurmak istediği ailedeki kadınlardan biri Ceylin. Diğeri ise Ceylin'in ablası Aylin olabilir. 2 erkek ise henüz belli değil. Çocuk ise Parla veya Tuğçe olabilir. Hatta geçtiğimiz bölümde Çınar, Parla, Tuğçe ve Merve sahilde takılırken gazeteci Burak geldikten sonra yaş muhabbeti açıldı. Parla ve Tuğçe arasında reşit olmadıkları konusu geçti. Hatta Burak bunu öğrendi. Bu bir spoiler olabilir. Parla veya Tuğçe katilin oluşturduğu ailedeki çocuk seçilebilir. Tıpkı Mehmetcan'da olduğu gibi. Öte yandan Ceylin'in başına herhangi kötü bir olayın gelmesi beklenmiyor. İlerleyen bölümlerde kötü bir sürpriz olarak çocuk düşürme senaryosunu izleyebiliriz. Muhtemelen Ceylin'in hamile olduğu ortaya çıkacak. Ilgaz zaten geçtiğimiz bölümde çocuk vurgusu yapmıştı. Ancak çocuk anne karnındayken düşecek. Çünkü 6 ay sonrası gösterildiğinde Ceylin'le ilgili herhangi bir hamilelik durumu yoktu. Şimdi gelelim kaçırmamanız gereken diğer önemli konulara ve sürpriz gelişmelere. Bundan önceki son 2 videomuzda şüpheliler listesinde Emniyet Amiri Rafet, gazeteci Burak, bıldırcın avukat Tolga, Metin Amir'in yeni kiracısı Ayten, ailenin sevgilisi Çetin ve büyük patron olduğundan şüphelendiğim Haluk'tan bahsetmiştik. Hatta Neva'nın Yekta ile Cüneyt konusunda görüştüğünü, Yekta'nın işin içinde olmadığını belirtmiştik. Şimdi tekrardan diyoruz ki bu iş büyük bir çete işi. Ortada büyük bir organizasyon dönüyor. Mesela Pars basın açıklaması yaparken her durumu büyük patrona bildiren Emniyet Amiri Rafet bu durumdan hiç hoşlanmadı. Bıldırcın Tolga biraz donuk ve gergin kaldı. Haluk olayın herkese açılmasıyla birlikte daha fazla bilgi edinmek için durumu Metin Amir'e sordu. Çetin arabada gizlice bu yayını takip etti ve Burak Pars'a katil mi var, katiller mi var diye bir soru yöneltti. Burak görünürde her ne kadar haber peşinde gibi olsa da belki de güven kazanmak ve gençlerin arasına girmek için bu yolu seçti. Zaten Mehmetcan'ın yaşadığını ilk öğrenen 2 kişi vardı. Biri Burak, diğeri Tolga. Bu haberi büyük patrona uçuran ve Mehmetcan'ın kaçırılmasını sağlayan bu ikisinden biri. Belki de ikisi de işin içindedir. Mehmetcan'ın tüm olanları hatırlamadığını söylemesi ise korkutulmuş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Gerçekten hatırlamıyorsa demek ki o yüzden serbest bıraktılar. Peki tüm bu düğümler nasıl çözülecek? Şüpheliler nasıl ifşa olacak? Mehmetcan'ın şimdilik ifade vermesi zor görünüyor. Öte yandan Neva'nın bindiği ve ön camı kırık olan taksinin şoförü bulunursa bazı ipuçları elde edilebilir. Bunun yanı sıra ailenin peşini bırakmayan Osman büyük ihtimalle Çetin konusunu çözen ve Çetin'in aslında nasıl bir adam olduğunu ortaya çıkaran kişi olacak. Bu durum ise Pars ve Ilgaz için büyük bir ilerleme olacak. Haluk işini de Metin Amir çözebilir. Zaten geçtiğimiz bölümde Metin Amir Pars'a her türlü yardım yaparım diyerek sinyali vermişti. Elbette Haluk karakteri diziye öylesine dahil olmadı. Şu an bir senaryosu yok gibi gözüküyor ancak işin arkasından o da çıkacak. Diğer yandan katil zekice hamleler yapmaya ve herkesi birbirine düşürmeye devam edecek. Son olarak katil Pars'la iletişime geçerek ona bir oyun oynayacak. Pars ise bu durumu herkesten saklayarak tek başına plan yapıp hareket edecek. Bu konuda da şaşkına çevirecek sürprizler bizi bekliyor.
Pars demişken şunu da söyleyelim. Geçtiğimiz bölümde birkaç defa elinin titrediği detayı gösterildi. Bu da demek oluyor ki Pars'ın hastalığı yeniden yükselecek ve durumu tehlikeli bir hal alacak. Peki sizce katiller kim veya kimler? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.